Şu an eski Belgrad'da bulunan tren istasyonundayız. Novi Sad'a iki çeşit tren gidiyor. Biri yavaş, diğeri daha hızlı bir tren. Yavaş olan 373 dinar, hızlı olan ise 573 dinar. Trenle Novi Sad'a bir saatte geldik. Yavaş trenle geldik. Normalde 36 dakikada gelen hızlı bir tren daha var. Yavaş olan 373 dinar, hızlı olan 573 dinardı. Şimdi şehir merkezine doğru yürüyoruz. Yaklaşık yürüyerek bir 20 dakika yürüyeceğiz. Tren istasyonundan otobüste de şehir merkezine geçebilirsiniz. Hemen 2 dakika ötesinde bir durak var. Ama bu tren istasyonundan şehir merkezine uzanan sadece uzun bir cadde var. Yani ama bence bu uzun cadde boyunca işte şehir merkezine kadar yürüyerek şehre dair en azından gözlem yapabilirsiniz. 20 dakika sürüyor zaten. Yani 3'e böl. İçecek fiyatları, Fantalar 89, kutu olanlarda 80, büyükleri 134. Yani uygun bayağı. 500 küsur. Şöyle aşağıda da sucuklar var. Bunlar küsur hep. Ve fiyatları 3'e bölüyoruz. Şarap fiyatları şöyle. Evimizde yürüme mesafesinde bir Katolik kilisesi var, Yunan Katolik Kilisesi. Oraya yürüyoruz. Ondan sonra iyileş. Tek tek yürüme mesafesindeki gezilecek yerleri gezeceğiz. Şehirde bina boyları kısa olduğu için yürüdüğünüz her yerde bir kilise görüyorsunuz. Kiliseler daha yüksek ve şehirde küçük olduğu için yürüme mesafesinde hepsi. Yani nereye baksan bir kilise çatısı var hemen arkamda, karşımda. Bunlar en azından içine gitmesek bile İngilizce bir yazı koymamışlar ki. Böyle göstereyim. Güzel bayağı. Kapalı ama değil mi? Hava kararmak üzere ve akşam üzeri geldiğimiz için çoğu yer kapalı. Gerçi Novi Sad'da o kadar gezilecek yer de yok. Yani kiliseleri falan dışarıdan görüp hani binaları, şehir hayatını görüp nehir kenarında biraz oturup dönecek yer. O yüzden çok da önemli değil. En kötü yarın sabah çıkıp gezeriz. Böyle bir yere yapmışlar. Çok uzun bir kilise olduğu için kamera artık. Biletiç anıtı, tam karşısında da kilise. Hiç fotoğraf falan çekilen yok bizden başka. Turist yoğunluğunu daha fazla bekliyordum ama belki de gün içinde geliyorlardır. Yani Novi Sad çünkü son dönemde popüler olmaya başladı. Ama biz fotoğraf çekiliyoruz.
Hiç turist yok demişken bir anda turistler spawn olmaya başladı. Şimdi herkes kiliseyi çekiyor. Hava karardığı için biraz bayağı güzel duruyor aslında, o yüzden muhtemelen yerleri bile çekiyor olabilir. Bizim San Antonio'muz. Patlamış mısır mı? Güzel koktu. Şurada arkada bir tane sarı saçlı abla var. 2 tane patlamış mısır satan yer var ama sarı saçlı yaşlı abla çok tatlıydı, böyle gülümsedi falan. Gelirseniz bence ondan alın. Ver bakayım, göstereyim. Şu kadar patlamış mısır 70 dinar, yani 3'e böleceksiniz Türk lirası cinsinden. Güzel, bayağı çıtır. 20 küsür lira ediyor değil mi? Ucuz bayağı. Bu cadde bayağı güzel. Değil mi? Şöyle, bu cadde üzerinde, kilisenin hemen yanındaki cadde üzerinde bir sürü mekan var. Aşırı kalabalık. Bayağı canlı bir ortam. Burada çok fazla bisikletli kurye var. Hatta Belgrad'da, Makedonya'da dahil. Motorlu kurye görmedik hiç. Yani düz şehirler zaten çoğunlukla. Bakın bir tane daha motokurye diye isim geldi. Bisikletli kurye. Biskurye. Güzel isim değil mi? Biskurye. Bisiklet çok yaygın burada. Hemen bu yapının yanında da şurası görmüş olduğunuz kilise. Bu saatte açık kilise olabileceğini ihtimal vermiyordum ama şimdi kiliseden çan sesi geliyor. Bakacağım içeriği ziyaret edebiliyor muyum diye. Kapıyı açtım, içeriği gördüm. 2 tane görevli vardı. İçeriği kendim gördüm ama çekemedim. Siz de geldiğinizde artık görürsünüz. Şehirde görülesi yapıların neredeyse hepsini gördük, içeri giremesek de. Şimdi aynı cadde üzerinden Danube Park'a gidiyoruz. Caddenin girişinde ve sonunda popcorncular var. Popcorn bir sokak lezzeti olarak bayağı ünlü herhalde burada. Mısır yetiştiriciliği falan mı var acaba? Türkiye'de falan mesela çok popcorncu görmüyorum dışarıda. Yok zaten. Bence mısır yetiştiriciliği falan bakacağım ya gidince. Danube Park'ta yürüyoruz şimdi. Aydınlatmalı güzel bir park. Akşam da gelebilirsiniz ama gün içinde. Ne sesi o? Kuş sesi. Tuhaf bir kuş sesi var. Evet. Şehrin ortasında güzel ama park. Gündüz gözüyle bir daha gezmemiz gerekiyor buraları. Zaten 1 saat içinde bitiyor her yer. Şimdi Barlar Sokağı gibi bir böyle çok parıltılı bir yere geldik. Burası tek bir mekan mı bilmiyorum ki. Bayağı büyük bir alan ve tek bir mekan. Direkt kilisenin karşısında bir yer, büyük kilisenin. Böyle çay bahçesinin daha elit hali. Grafiti güzelmiş. Acıktım ben, bir şeyler yiyelim artık. Şehir merkezini bayağı bir turladık yani. Bir saat içinde aynı noktaya geri geldik. Bu büyük kiliseye de birkaç yerden gidebiliyorsun zaten. Tam ortada bir yerde kalıyor. Şimdi rastgele bir sokağa girdik. O da yine kiliseye çıkıyor. Buralarda fazlasıyla döviz bürosu var bu arada. Şimdi parayı bozmadan geldiyseniz falan. Akşam 9'a kadar falan açıklar. Paranızı bozabilirsiniz. Az önce kilisenin sağ tarafından
O meşhur caddeden ilerlemiştik. Sonra dönüp tekrar kilisenin oraya geldik. Şimdi kilisenin sol tarafına, mekanların olduğu bölgeye geldik. Buralarda bir şeyler atıştıracağız. O meşhur dondurmacı da buradaymış bu arada. Hemen burada bir şeyler atıştırıp sonra dondurma yiyeceğiz. Bayağı tatlıymış buralar. Bence Belgrad'dan falan daha güzel ya. Ben böyle daha küçük, sakin, böyle akşam dolaşabileceğim yerleri daha çok sevdim. Çatal bıçakla servis ettiler. Burada bu şekilde yeniyor herhalde. Bir dilimi 280 dinar. Üzerindeki ketçap, pizza. Gayet güzel duruyor. Pizza rahat kesilsin diyedir bence zaten. İlginç bir bıçak. Ben elimle yiyeceğim galiba çünkü olmuyor. Pizzanın üzerinde ketçap var ama ketçapın tadı çok güzel. Ev yapımı galiba. Beğendik bayağı. Pizza da güzel. Yani 280. Kaç paraya geliyor? Hesaplayamıyorum dinleri bir türlü. İyi çıktı bayağı. Evet güzel bayağı. Pizzanın büyüklüğünü anlayın diye şu an elimle yiyeceğim. Lezzetli bayağı. Ama işte şurada şöyle bir sıkıntı var. Yediğimiz şeylerin içerisinde domuz ürünleri olabilir. Hassasiyeti olan arkadaşlarımız için uyarayım. Sonra gelip de domuz eti yiyip suçlusu ben olmayayım. Sorarsınız onu da artık hassasiyetiniz varsa bu konuda. Is it pizza pig or meat? Pig or beef? Halal? Halal? This can. Okay. Okay, thank you. No problem, but I just merak ettim. Wondered. Wondered. Az önce videosunu çektiğim Dilim Pizzacı'ya gittik. Bayağı güzeldi. Mekanın sahipleri de çok tatlış insanlardı. Bir de domuz var mı diye sorduğumda bir duraksadı. Yemeği bırakacak mıyız diye de. Yani cevap vermedi domuz var mı diye de. Helal değil dedi ama yedik, lezzetliydi. Bu konuda hassasiyetiniz varsa tekrar söylüyorum. Gelmeyin, güzel ama. Şimdi de meşhur dondurmacıya geldik. Cream cheese bit. En popüler ürünlerinin bu olduğunu söylediler. Çekebilirsin. Fiyatlar da bu şekilde. Dondurma toplam 4 top 840 mı tuttu? 840 tuttu. Burada 2 top var. Bir topu yaklaşık 62 TL falan geliyor. Yani verilebilir bir seferlik bence. Korneti çok güzel çünkü. Bir top da yeterli olabilir. Aynen bir top bile alabilirsiniz. 62 TL. Ama insanın 120 lira da bir dondurmaya verecek parası vardır zaten buraya kadar geliyorsanız. Gidin dilim pizza yiyin. İstanbul'da da zaten çok pahalı ki artık. Şimdi Mado'da falan yesen, değil mi? Aşırı pahalı, 75 lira falan. O yüzden verilebilir. H&M. Bence deneyin ya gelmişken. Güzel. Beğendim ben. Bayağı küçük bir şehir bu arada. Haritalara bakmadan yürüdüğümüzde rastgele aynı yerleri dolaşıp duruyoruz. Bir alt geçitten geçtik. Sonra eve doğru gidelim derken tekrar aynı yola gitmişiz. Anlamadım nasıl oldu. Bundan o kadar çok para birimi var ki
Artık kafam kurcalıyorum. Şu kadar küçük paraları bile var yani. Bunlar hiçbir alta yaramıyor zaten. Yani en büyük birimleri şu 2000 galiba. Şu ana kadar en büyük 2000 gördük. Ondan sonra 1000. Herkese Noisat sabahından günaydın. Bugün şehir çok rüzgarlı. Bugün Petrovaradin tarafına gideceğiz ve oradan tekrar Belgrad'a döneceğiz. Bakalım. Bir de gündüz gözüyle şehri görmüş olacağız. Petrovaradin bölgesi nehrin karşı tarafında kalıyor. Köprüden geçip nehrin diğer tarafını gezeceğiz biraz. O taraflar daha yeşil, güzel. Orayı da görelim dedim. Bayağı katedrale doğru giderken bu ara yolda yerde böyle isimler yazılı. Fakat ne olduğunu bilmiyorum. Bir de gündüz gözüyle burayı çekeyim dedim. Dün akşam geldiğimizde kilise kapalıydı. Sadece dışarıda fotoğraf çekindik. Şimdi açık mı diye bakacağız. Açıksa içeriği gezeceğiz. İçeri geldik şimdi. Size caddenin de gündüz halini göstereyim. Kilisenin buradan görüntüsü de çok güzel bak. Şöyle caddeden. Burası tam bir tatil kasabası gibi. O yüzden çok tatlı ve güzel. Akşam bayağı canlı oluyor ama buralar. Yani biz dün eve 11 gibi gittik. 12 biri bile buluyor olabilir yani canlılık bilmiyorum. Adamların o kadar çok parası var ki az önce caddede adamın elinden paralar saçıldı böyle. İnsanlar paraları toplamaya çalıştı. Ben de paramın peşinden koşuyorum böyle. Bu abinin kim olduğunu bilmiyorum ama onda bir heykelini dikmişler, demek ki kral bir abi. Danube Park'a gideceğiz şimdi. Şöyle bir park haritası koymuşlar. Parkın içinden şöyle yürüyüp şu caddeye çıktığımızda Petrovaradin'e geçeceğiz, köprünün karşısına. İsmi de yazıyor burada, Danube Park diye. Şöyle göstereyim. İnsanlar burada bisiklet sürüyor, yürüyüş yapıyor. Tam buranın Central Parkı gibi bir şey burası. Parkın tam ortasında bir gölet var. Böyle sular fışkırıyor. İnsanlar, yaşlılar oturuyor göl kenarında, gölet kenarında. Çok güzel. Şu fışkiyelere biraz yanaşalım da bizi ıslat. Serinleriz. Burada kuşlar hiç uçmuyor böyle hiç. Yanlarına kadar gidiyorsunuz. Kaçmıyorlar. Şimdi göleti gösteriyorum size. Küçücük. Yani şöyle küçük bir gölet var işte. İçinde fışkiyesi olan. Akşamları da burada bayağı kurbağa sesi vardı. Çok fazla kurbağa var demek ki. Şöyle insanlar geliyor burada şehrin tadını çıkarıyorlar. Abi nereye bakıyorsun? Nereye bakıyorsun? Bakayım. Hiçbir şey yok ki orada. Sırbistan bayrakları asılı bütün sokaklarda. Belgrad'da da gördük çok fazla. Türkiye'den daha fazla böyle bayrak sevdalısı, ülke sevdalısı ülke gördüm.
Ya bütün sokaklar bayraklarla kaplı. Çok tuhaf. Bu arada her yerin bayraklarla kaplı olması çok daha iyi yani. Güzel. Şöyle arkamda da yine bayrak. Yani gezerken ne bir tane siyasetçi görüyorsun. Siyasetçi billboardu. Ne siyaset reklamı ne belediye reklamı. Hiçbir şey yok. Sadece kendi ülkelerinin bayrakları var. Belediye amblemidir bilmem nesidir. O tarz şeyler. Gerçi bir iki tane bayrak var. Belki olabilir de. Yani ama hiç şahsiyet yok. Bayrak var. Güzel bence. Burada da Belgrad'daki gibi bisiklet kullanımı çok fazla böyle. Apartmanların önünde bir ton bisiklet var. Burası da düz bir şehir zaten. O yüzden ulaşımı bisiklet yoluyla sağlıyorlar. Şimdi köprü üstündeyiz. Aşağıdan arabalar geçiyor. Karşıda da bir köprü daha var. Burası da Petrovaradin Kalesi, Saat Kulesi falan oralarda. Aşırı rüzgar var. Bu Petrovaradin bölgesi bayağı geniş bir bölge. Karşı taraftaki gezilecek yerler kadar geniş bir bölge. Tepede bir saat kulesi ve kale falan var. Oraya doğru tırmanmamız gerekiyor. Şimdi onu bulmaya çalışıyoruz. Böyle renkli renkli güzel tatlış binalar var. Sokağın sonunda böyle çok büyük ve ihtişamlı bir yapı gördük. Hemen yanında bir merdiven var. Yukarı doğru saat kulesine doğru tırmanacağız. Merhaba köpüş, ne haber? Buralardaki tek köpek sen gibi duruyor. Sıkılmışsındır ha, kıvırtma beni. Şöyle çok tırmanmayacağız, hemen tepede kalıyor. Yukarı doğru çıktıkça şehir manzarası çok güzel oluyor. Şöyle göstereyim. Saat kulesi de hemen yukarıda. Merdivenin sonunda böyle bir kapı var. Oradan böyle kale benzeri bir yapıya giriş yapıyoruz. Saat kulesinin hemen şu altındaki alanda şehir manzarası çok güzel duruyor. Bütün şehri görebiliyorsunuz buradan. Şöyle eski Petrovaradin evleri, Novi Sad tarafları. Bu tepeye kesinlikle gelmelisiniz Novi Sad'a gelmişken. Burası çok turistik, çok fazla turist var. Turist kafileleri falan geliyor. Çinliler sanırım. Aynen. Bayağı turist var, evet. Direkt turist kafilesi gelmiş hatta. Saat Kulesi'nin orası aşırı dolu. Bir tane ablamız da Çinli vatandaşlarımız için vlog çekiyor. Şöyle elinde kamerası. Burası çok güzel. Bayağı canlı. Bak el sallıyorlar hep. Şöyle küçük bir saat kulesi var. 300 dinar. $200 dinarlık şeyler de var. Buraya kesinlikle gelmelisiniz. Çok güzel. Yukarısı aşırı geniş. İnsanlar oturup şehir manzarasını izliyor. Aşağıdaki evlerin manzarası da çok güzel. Bayağı geniş bir bölge. Buraya en az 2-3 saat ayırmanız gerekiyor. Manzaranın şehir tarafına bakan yüzündeydik az önce. Şimdi de arka tarafını görmeye gideceğiz. Burada tepede bir de müze var galiba. Hemen şurada, ileride. Ya bizim çok zamanımız kalmadı. Belgrad'a dönmemiz gerekiyor. O yüzden müzeye falan hiç bakamayacağız. Manzarası zaten yeterince güzeldi buranın.
Şimdi Petrovaradin'den tren istasyonuna döneceğiz. Tren istasyonuna yürüyerek 45 dakikada gidiliyor. O yüzden otobüste gitmek istiyoruz. Birine sorduk, anladığımız kadarıyla burada para geçiyormuş. Yani otobüs şoförüne para veriyoruz, o bize bilet veriyormuş. Hı. 61 numaralı otobüs direkt tren istasyonuna oraya, yani son durağa geliyor. 100 kişi başı 100 dinara bilet aldık. Şöyle bir fiş veriyorlar. Onu kaybetmeyin, belki kontrol olduğunda gösterirsiniz. Tren istasyonuna geldik. Şimdi hemen otobüslerin yanı başında, otobüs durağının yanı başında Novi Sad tren istasyonu. Buradan bilet alıp Belgrad'a geçeceğiz tekrar. Her yarım saatte bir tren vardı galiba. Bakalım. Novi Sad'dan Belgrad'a tren biletimizi aldık. Saat 1.30'da tren varmış. 1,5 saat bekleyeceğiz bunun için. Novi Sad'dan dönerken biletinizi kaybetmeyin. Yolda kontrol oluyor. Ve biletiniz yoksa ceza kesiyor. Şimdi giderken eski Belgrad'dan binmiştik. Novi Sad'dan döndüğümüzde yeni Belgrad'da indik.